Sevgili dostlar, bugün benim misafirim gelecek. Size tavuktan kebabın hazırlanışını göstereceğim sadece. Pişmesini değil, pişmesini nasıl olsa sizler de pişirirsiniz. Şimdi 3 kilo tavuk kıymam var benim. Kaç kilo, hemen kaç kişi misafirin gelecek anne? Herhalde 15 kişi oluruz. Şimdi böyle yarım kilo kuyruk yağımız var. Şöyle bunu şu makinemizin içine alıyorum. Üzerine şöyle yarım kaşık daha verir misin kızım? 2 yemek kaşığı salçamızı koyuyorum. Şöyle. Bakın. Kırmızı biber, karabiber, kimyon, kekik, pul biber ve tuz. Şöyle her birinden birer kaşık atıyorum. Sonra bakın böyle bir başta sarımsağımızı atıyorum sevgili dostlar. Şimdi bunu güzelce bir çekeceğim. Bakın dostlar güzelce karıştırdık. Zaten kıyma şeyimiz çekilikti. Şimdi şöyle sıyıralım. Dostlar yağını mesela siz kendinize göre ayarlayın. Ben 3 kilo kıymaya yarım kilo kuyruk yağı koydum. Kıymamın da eğer lezzetli olmasını istiyorsanız 1,5 kilosunu göğüsten, 1,5 kilosunu da kalçalı buttan çıkarttırdım. Bunu güzelce iyicene yiyene kadar karıştıracağız. İyice yoğuracağız dostlar. İlla mangalda yapmanız gerekmiyor. Çöp şişe dizip güzelce fırınınızda da yapabilirsiniz bunu. Tavada? Tavada biraz zorlanırlar ama çöp şişe dizip yağlı kağıdın üzerine koyarak fırında harika olur. Ama iyice ne yapacağız? Yoğuracağız. Herkes kendine göre ayarlasın. Baharat, ondan sonra yağ oranını. Mesela ben kuyruk yağını çok seviyorum. Onun için de ne yaptım? Birazcık fazla koydum. İnşallah misafirlerim de beğenecek. Özellikle bunu istediler. Et istemediler. Evet, yoksa ben etten yapacaktım ama misafirlerim bundan istediler. Dostlar, benim kızım memur olduğu için komşularıma bir akşam yemeği yedirme kararı aldık. Bakın güzel güzel iyicene karıştırdığımızda gerçekten çok güzel olacak da benim kolum ağrımasa. Ben çektiği yapayım mı? Ah dostlar, bazen ben hiç övünmeyi, hava atmayı sevmiyorum. Ama o gün köyde arkadaşıma gittim. Arkadaşıma çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Dedim ki, arkadaşım dedim gel bak sana çok güzel kahvaltı hazırladım. Short videolarında var. Evet, short videomda var. Arkadaşım çok memnun oldu, çok mutlu oldu. Ben de hava attım, oh be dedim. Arkadaşımla yayladayız, arkadaşıma kahvaltı hazırladım. Ne oldu biliyorsunuz mu dostlar? Bir kene geldi, burama yapıştı. Ve benim övündüklerim, hiç övünmeye sevmem ama işte bir kere cahillik ettim. Allah da bana dedi ki sen çok övünürsen ben de senin başıma bunu getiririm. Kene bana yapıştı. İşte o güzelim geçirdiğim günlerde bana cehennem demeyeyim de azap oldu. Hala kolum ağrıyor ve hala bu böğrümün burası acıyor dostlar.
Doktora gittim. Bu arada demeyin. Doktora gittin mi diye isterseniz sorun. Ama gittim. Başka da ne yapılabilir bilmiyorum. Tabii bu arada dostlar bir de doktor dedi ki bana 3 gün sonra dedi enfeksiyon bölümüne git. Enfeksiyon kapıp kapmadığını dedi. Öğren dedi. İnşallah kapmamışımdır ki benim vücudum biraz dirençli bir vücut. Ben kapmadığıma eminim ama yine de bakacağız. İnşallah. Gene ahladın ya Rabbi. Sanki dünyayı sen kurtardın. Ah. Ya dostlar ben doktorlara gitmeyi doktorları sevmiyorum demiyorum. Hayır haşa. Doktorları mesleğimden dolayı, insanlıklarından dolayı çok seviyorum. Ama ben doktora gidip muayene olmayı sevmiyorum. İlaç içmeyi sevmiyorum. Benim kıymamın burası buz tutmuş. Onun için birazcık beklemem lazım. Bu arada o çözülene kadar da ben ne yapacağım? Böyle yavaş yavaş iyicene yoğrulunca görüşeceğiz. Değil mi? İyicene yoğurdum. Biraz daha yoğuracağım. Bakın nasıl hiç kayboldu. Kıymayla kayboldu. Kuyruk yağı. Dostlar bir de konuşabilse. Siz de böyle iyicene yoğurursanız ondan sonra da şöyle güzelce ben bunu yapacağım bahçede. Mangalda. Ama siz de istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Fırında da güzel olur yani. İsterseniz fırında bir gün nasıl piştiğini size gösteririm. Ama bunu misafirlerim olacağı için misafirlerime. Bu şişede nasıl dizildiğini gösterelim. Getir bir tane şiş gösterivereyim dostlarıma. Şuradan çöp şiş getir. Bir tane de normal şiş getir. Bakın dostlar böyle çöp şişlere şöyle şu kadar alıp şu şekilde yapıp elinizi hafifçe şöyle sulayarak bu şekilde fırına yağlı kağıdın üzerine koyarak fırına sürdüğümüzde bakın çok güzel ne yapabilirsiniz? Böyle pişirebilirsiniz. Bunu size böyle gösterdim. Eğer mangalda yapacaksanız şöyle bir şişeye ihtiyacınız olacak dostlar. Bu Adana kebap. Bakın bunun biraz daha etini fazla aldım ki biraz daha geniş yapalım diye. Siz kendi misafirlerinize göre, kendinize göre eğer elimizi ıslatmazsak böyle tutturamayız dostlar. Elimizi mutlaka ıslatmamız lazım. Eğer soğuk suyla, buzlu suyla yaparsanız da daha da bir güzel olacaktır, emin olun. Bakın bu şekilde doğru götürüp mangalımızın üzerinde de bu şekilde pişireceğiz. Sizlere gösterdim. Şimdi ben bunu geri çıkaracağım ve buzluğuma dolabıma koyacağım. Birazcık duracak, beklenecek, dinlenecek. Şöyle 2 saat, 3 saat. Bana yine bulaşık çıkarttın. Bakın dostlar, buna bu kadar yeterli. Bari ben. Şimdi bunu bunu şimdi streçleyeceğim. Doğru dolaba koyacağım. Tamam. Hadi streçle, elini yıka gel streçle. Ortalama ne kadar dinlenecek? Eğer vakitleri varsa akşamdan yaparlarsa çok güzel olur. Ama vakitleri yoksa da yapacak bir şey yok. Çünkü sarımsağı, baharatı içine ne kadar güzel girerse o kadar güzel olur.
Mesela ben akşama yapacağım. Ortalama 4 saat 5 saat dinlenmiş olacak. Pikniğe giderken de yapabilirler yani. Tabii ki de pikniğe giderken bu şekilde yapıp naylon veya saklama bir kaba koyup hatta buzluğa koyarlarsa daha güzel olur. Görüşürüz. Hoşça kalın.